Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkide bakımının tüm detaylarını paylaşacağım. Özellikle orkidelerinizde böceklenme, hastalık gibi problemler varsa bunlardan da kısa sürede kurtulacağız. İlk olarak orkidelerime 3 farklı yöntem için bir gübre hazırlayacağım. İhtiyacım olan bir kase dolusu su ve üzerine karbonat koyacağım. Bir tatlı kaşığı kadar karbonatı suyun içerisine koyup karıştırıyorum. Karbonat suda eridikten sonra gübremiz için portakal kullanacağız. Meyve kabukları üzerinde tarım ilaçları bulunuyor ve bunların orkidemize zarar vermemesi için karbonatlı su ile bunu dezenfekte ediyoruz. 1 saat bu suyun içerisinde bekleteceğim. İkinci gübre tarifine geçiyorum. Bunun için ihtiyacım olan toz zerdeçal. Zerdeçal güçlü bir antioksidandır. Özellikle bitki yapraklarındaki mantar hastalıklarına, böceklenmelere ve kök çürümelerine çok iyi gelir. 1 çay kaşığı toz zerdeçalı bardağın içerisine koydum. Üzerine kaynar su koyuyorum. Evet, bu karışımın soğuması için serin bir yerde bekletiyorum. Karbonatlı suda beklettiğim portakal kabuklarını bu suyun içerisinden çıkarıyorum. Orkideler için hazırlayacağım doğal gübre için portakal kabuklarından faydalanacağım. Portakal kabuklarını bu şekilde rendeliyorum. Beyaz kısmını değil, sadece turuncu kısmını rendeliyorum. Evet, rendelediğim portakal kabukları için 1 litre su koydum. Ve bunlar da rendelediğim portakal kabukları. Bu kabukların suyunu biraz sıkıyorum bakın. Bu su bitkilerimizin yaprakları ve kökleri için çok faydalı. İçerisine rendelediğim kabukları da koyacağım. Ve bunu biraz karıştıracağım. Bu suyu bir gece yani 12 saat bekleteceğim. Elimde yaprakları yumuşayan ve kökleri kuruyan aynı zamanda hastalıklı bir orkide var. Bu orkideyi bugün nasıl tedavi edeceğimizi gösteriyorum. İlk olarak orkide toprağından ayırıyorum ve içerisindeki köklerini topraktan temizleyeceğim.
Hazırladığım zerdeçallı su soğudu. Şimdi bunu süzüyorum. Posasından ayırmamız gerekiyor. Orkidenin köklerini dezenfekte etmek için bir kaba su koydum ve bu hazırladığım zerdeçallı sudan yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı yani 1 çay bardağı kadar zerdeçallı karışımı koyuyoruz. Güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Böylelikle orkidenin hem hastalıklı yapraklarını hem de kuruyan köklerini dezenfekte edeceğiz ve yoğun bir vitamin desteği de sağlamış olacağız. Orkidenin yumuşayan yapraklarının kendini toplayıp dezenfekte olabilmesi için bu suyun içerisinde bu şekilde 30 dakika bekleteceğim. ...30 dakika beklettiğim orkidemi bu suyun içerisinden çıkarıyorum ve bir tabağın üzerine koyacağım. İkinci aşama olarak orkidenin kendi toprağını da dezenfekte edeceğim. Yine aynı suyun içerisine toprağını koyuyorum. Bu suyun içerisinde orkide toprağını bir yarım saat kadar bekleteceğiz. Böylelikle içerisindeki zerdeçal sayesinde toprağını da dezenfekte edip tekrar kullanabileceğiz. Orkide toprağım artık hazır, dezenfekte oldu. Yeni bir saksı değil, yine aynı saksıyı kullanıyorum. Dezenfekte ettim. Altına çam kabuğu koyup orkidemi bu saksının içerisine yeniden ekeceğim. Orkideyi saksıya ektim. Kökler kenara gelecek şekilde özellikle ektim. Böylelikle su verirken kök rengine göre suyu da vermiş olacağız. Yapraklarını da kuruluyorum. İkinci adıma geçiyoruz. Videonun başında hazırladığım portakal kabuğu suyunu şimdi orkidelerimize gübre olarak kullanacağım. Bunun için posasından ayırmak için süzüyorum. ...500 mililitre portakal kabuğu suyunu koydum. Şimdi üzerine daha önceden hazırladığım zerdeçallı gübreyi de ekliyorum. Böylelikle güçlü bir antioksidan ve bolca vitamini dolu bir gübre hazırlamış olacağız. Bunu orkidelerinizde hem yapraklarında hem de kökleri ve çiçek açması için kullanacağız. Bakın toplamda 1 litreye tamamladım. Bu gübreyi yaprakları solan bir orkide için de kullanacağım. Bunun için üzerine
B vitamini ekliyorum. 2 farklı B vitamini ekleyeceğim. Özellikle B vitamini orkidelerde yaprakları solan ve ölmek üzere olan orkidelerin iyileşme sürecinde hızlı bir şekilde orkidenin kendini iyileştirmesine yardımcı olur. Yeni kök ve yeni yapraklar çıkarmasına yardım eder. Bunu sadece bir kereliğine veriyoruz. Sürekli vermiyoruz. İyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bu karışımı orkidemde 2 farklı şekilde kullanacağım. Birinci yöntemde orkideye gübre olarak vereceğim. İkinci yöntemde ise orkidenin yapraklarına sıkarak yapraklarının özellikle yeniden canlanmasına yardımcı olacak. Elimde yaprakları tamamen yumuşamış, bu şekilde solan bir orkide var. 2 farklı orkide bu saksının içerisine ekilmiş fakat gücünü ve özellikle vitamin desteğini kaybetmiş. Bu orkideyi yeniden canlandıracağız. Sadece yaprakları yumuşamamış, aynı zamanda bakın bütün çiçekleri de solmuş ve dökülmüş. Bu tarz orkidelerde genelde kökler çürür ve yapraklar zayıf düştüğü için orkidenin çiçekleri de bu şekilde solar. Yapmanız gereken ilk işlem orkidenin solan dallarını budamak. Budama yaparken orkidenin en ucunda bakın belirgin bir tomurcuk yoksa hemen budamalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken bu dolu bom, bu ise boş bom. İkisi arasından tek seferde kesiyoruz. Böylelikle orkidemizin hızlı bir şekilde tekrardan yeni çiçek dalı çıkarma işlemini kolaylaştıracaktır budama işlemi. Yine aynı şekilde uç kısmına baktım ve orkidemi dalından buduyorum. Orkidenin 4 tane dalı var. 4 dalını da aynı şekilde budayacağım. Dalı budadıktan sonra ikinci püf nokta, dal uçlarına toz tarçın süreceğim. Toz tarçın antioksidan özelliği sayesinde dal uçlarının enfeksiyon kapmadan kısa sürede kurumasını sağlar. Böylelikle dalda sararma olmaz. 4 dalın ucuna da toz tarçını sürüyorum. Orkidenin solan yapraklarını ve dallarını yeniden canlandırmak için hazırladığım bol vitaminli gübremden veriyorum. 8 yemek kaşığı kadar bu gübreden orkideme veriyorum. Kesinlikle daha fazla vermeyin. Orkidelerde fazla su kök çürümesine sebep olur. Evet, şimdi ikinci aşama olarak yapraklarını canlandırmak için hazırladığım gübreyi orkidenin hem üst yapraklarına hem de alt yapraklarına sıkıyorum. Yaprak aralarında biriken bakın bu suyu mutlaka bir pamuk ile alın. Eğer orkide yapraklarının arasında bu şekilde su birikirse yaprakların çürümesine sebep olur. Evde orkide büyütüyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu serin bir yere koyup üzerine sıktığım gübrenin kurumasını sağlayacağım. Ve ikinci aşama olarak videonun başında beraber ektiğimiz orkideminde yine aynı işlemi uygulayacağım.
Solan iki orkidemi de tüm bakımlarını yaptım. İki orkidemin de tüm gelişim aşamalarını sizlerle tek tek paylaşacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin. İki orkidemin de tüm aşamalarını paylaştım. Gördüğünüz üzere yapraklar canlandı ve şu anda artık daha canlı ve daha sert ve aynı zamanda 8 ayın sonunda bu orkidem bol bol yeni çiçek dalları da çıkarmış oldu. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.